Can dostu Karamel. Büyük bir mahallenin sokaklarında Karamel adında sevimli bir sokak köpeği yaşıyordu. Tüyleri altın sarısıydı ve her zaman parlak, sevgi dolu gözlerle bakardı. Herkes onu sever, yemek verir, bazen de başına okşayarak onunla ilgilenirdi. Ancak Karamel sadece bir köpek değil, mahallenin neşesi ve çocukların en yakın dostuydu. Çocuklar onunla vakit geçirmekten büyük keyif alırdı. Mahalledeki oyunların değişmez bir parçasıydı. Onunla koşar, saklanır, hatta bazen düşündükleri maceralara Karamel'i kaptan ya da kurtarıcı yaparlardı. Karamel'in sadece bir oyun arkadaşı olmadığı anlar da olurdu. Mahallenin diğer sokak köpekleri bazen hırçınlaşır, çocuklara havlayarak onları korkutmaya çalışırdı. Ama Karamel her zaman cesurca öne çıkar ve çocukları korurdu. Onun güçlü ve kararlı duruşu hem diğer köpekleri uzaklaştırır hem de çocuklara cesaret verirdi. Ali bir gün Karamel olmasaydı o büyük köpekler bizi kovalardı demişti. Ayşe de her fırsatta Karamel bizim kahramanımız diyerek onun değerini dile getirirdi. Akşam olduğunda Karamel'in rolü değişirdi. Sokak lambalarının hafif ışığı yandığında mahalle çocukları Karamel'in etrafında toplanırdı. Biri elma getirir, diğeri evden sakladığı küçük bir ekmeği paylaşırdı. Ayşe bazen üzüldüğünde Karamel'in yumuşacık tüylerine sarılır, tüm dertlerini unuturdu. Ali ise genellikle gün içinde yaşadıklarını anlatır. Karamel, sen olmasan şu hırçın köpeklerden nasıl kurtulurduk diye sorardı. Karamel, onların ne dediğini anlamasa da kuyruğunu sallayarak onlara destek verirdi. Bu akşam buluşmaları hem çocuklar hem de Karamel için günün en keyifli zamanlarıydı. Bir sabah Karamel mahallenin diğer tarafında dolaşırken yerde parlayan bir şey gördü. Bu kırılmış bir cam parçasıydı ve ne olduğunu anlamadan üzerine bastı. Canı yanınca acıyla inledi ve patisini kaldırarak yere çöktü. Onun bu halini ilk fark eden Ayşe oldu. Karamel, bir şey olmuş, hemen yardım etmeliyiz diye bağırarak Ali ve diğer çocukları çağırdı. Hepsi bir araya geldi ve ne yapacaklarını düşünmeye başladılar. Karamel'in yüzündeki acıyı gören çocuklar gözleri dolu dolu oldu. Kahramanımıza yardım etmeliyiz. Şimdi sıra bizde dediler. Kısa sürede mahalledeki herkes Karamel'in durumunu öğrendi. Büyükler cam parçasını dikkatlice çıkardılar ve Karamel'in patisini temizlediler. Ali'nin annesi eczaneden aldığı antiseptiği getirip yaranın mikrop kapmasını engelledi. Ayşe, babasının yardım ettiği bir bandajla dikkatlice Karamel'in patisini sardı. Mahallede herkes elinden geleni yapmaya çalışıyordu. O hep bizi korudu. Şimdi sıra bizde dedi Ali. Karamel insanların sevgisini hissettikçe daha da iyi hissediyordu ve kuyruğunu sallıyordu. Onun için yapılan bu yardımlar mahalledeki dayanışmayı bir kez daha gösterdi. O gece Ali ailesiyle otururken bir fikir ortaya attı. Anne, baba, Karamel'in artık sokakta yaşamasını istemiyorum. Ona bizim bahçemizde bir kulübe yapalım mı? Hem bizimle olur hem de güvenli bir yerde olur dedi. Babası bu fikri hemen onayladı. Bu harika bir fikir oğlum. Sabah ilk iş kulübe için
malzeme alalım dedi. Ali'nin annesi de heyecanlandı. Kulübenin yanına bir su kabı ve birkaç oyuncak koyarız. Karamel artık ailenin bir parçası olur diyerek destek verdi. Ali o gece mutlulukla uyudu. Ertesi sabah mahallede büyük bir hareketlilik vardı. Ali'nin babası tahtalar, çiviler ve boyalar getirmişti. Çocuklar da yardıma geldi. Kimi tahtaları taşırken, kimi boyaları karıştırdı. Kulübe altın sarısı boyandı. Tıpkı Karamel'in tüyleri gibi. Üzerine büyük harflerle Kahraman Karamel yazıldı. Çocuklar kulübenin etrafını süslemek için çiçekler dikti. Günün sonunda herkesin yüzünde bir gülümseme vardı. Karamel yeni evine yerleştiğinde kuyruğunu sallaya sallaya teşekkür ediyordu. Artık Karamel Ali'nin bahçesinde yaşıyordu. Onun kulübesi mahalledeki çocukların yeni buluşma noktası olmuştu. Her sabah çocuklar Karamel'i ziyaret ediyor, onunla oyunlar oynuyordu. Mahallenin büyükleri de düzenli olarak yemek ve su getiriyordu. Karamel bir sokak köpeği olarak başladığı hayatında artık sevgi dolu bir aile ve mahalle bulmuştu. Onun varlığı mahalledeki herkes için mutluluk kaynağıydı. Karamel'in hikayesi mahalledeki herkese unutulmaz bir ders vermişti. Çocuklar sokakta yaşayan hayvanlara yardım etmenin ne kadar önemli olduğunu anladılar. Artık her biri bir hayvana yardım etmenin sorumluluğunu üstlenmişti. Ali bir gün Karamel'in başını okşarken "Sen olmasaydın biz bunları öğrenemezdik Karamel. Sen bizim kahramanımızsın" dedi. Karamel kuyruğunu sallayarak onun sevgisine cevap verdi. Sevgi ve dayanışma dolu mahalle Karamel sayesinde daha da güzelleşmişti.